Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Okyanusun Aynaları adını verdiğim 3 tane farklı ebatlarda ayna çalışması yapacağız. Ben şimdi malzemelerimi daha önceden hazırladım. Aynaları isterseniz yakın çevrenizde varsa bir aynacıda, bir camcıda kestirebilirsiniz. Ama ben bu aynaları küçük böyle ev eşyaları satan yerlerden aldım. Kenarlarında tutacakları vardı, onları da çıkarttım. Kendimce bir ebat belirledim. Tamamen ebatını siz kendi zevkinize, kullanacağınız yere göre belirleyebilirsiniz. Bu hasır ipi de yapı marketlerden temin edebilirsiniz. Ama ben İstanbul Eminönü'nden, çarşıdan aldım. Çok hoşuma gitti. Dokusu çok yumuşak olması, kullanılır. Bu tarz bir şey yapacaksanız ve kesinlikle yapmalısınız ayrıca. Alacağınız ipliğin tuşesi, yani kullanacağınız halatın tuşesi kesinlikle yumuşak olmalı. Sert olduğu zaman hem yanındaki kırçılar daha kötü bir görüntü oluşturuyor, hem de etrafına dolanmanıza engel oluyor. Ben hem koliden karton kestim aynaların altına sert durması için, hem de ince bir mukavvadan ölçü belirlemek için bir karton ayarladım. Tamamen size kalmış bir şey. Bu ebatlara uygun daha kalın bir cisim varsa elinizde, plastik de olabilir. Bir aynanın genişliği daha fazlaysa etrafını tamamen dönerek çalışabilirsiniz. Tamamen size kalmış kullanma şekli. Kesinlikle silikon kullanmayı tercih edin. Çünkü halat ip kalın olduğu için herhangi bir yapıştırıcı yapıştırmakta çok zorlanabilir. Ben silikon tabancamı kullanarak silikonla yapıştırdım. Bu arada gördüğünüz gibi çok güzel deniz yıldızlarım var. Bunları da dediğim gibi Eminönü'nden, İstanbul'dan temin ettim, çarşıdan. İnanılmaz güzel çeşitler var. Buralara yolunuz düşerse muhakkak gezin. Dekoratif amaçlı olarak bile evinize alıp kullanabilirsiniz. Biraz size deniz yıldızlarından bahsedeyim. Çünkü ben de bu kadar güzel deniz yıldızlarını görünce araştırmadan edemedim. Sizi de bilgilendirmek isterim. 1500 çeşidi varmış yıldızların, deniz yıldızlarının. Tropikal bölgelerden soğuk kutup denizlerine kadar birçok türü var. Dediğim gibi 1500 taneye yakın. Hem kendileri sıcakta, anladığınız üzere, hem de soğukta yaşayabiliyorlar. Suda asılı besinleri, maddeleri filtreleyerek besleniyorlar kendileri. Ayrıca kaybettikleri kolları, yani kopan, kırılan kollarını, vücutlarını tekrar yeniliyorlar. Yenileme özelliğine sahipler. Bu arada deniz yıldızlarının geçmişi 450 milyon yıl öncesine kadar dayanıyor. Yani o yıllara kadar kendisinin fosil kayıtlarını bulmuşlar. Deniz yıldızları göz alıcı ve simetrik şekilleri nedeniyle hem edebiyatta, efsanelerde, tasarımlarda, popüler kültürlerde hep yer almış bir deniz canlısı. Ben resim çalışmamda bu arada kullandığım tür Nodosus türü. Bu tür Hint ve Pasifik Okyanusu'ndan ülkemize getiriliyor. Ama buna benzer dediğim gibi birçok çeşitleri var. Ben de ufaklarını kullandım, gördüğünüz gibi. Onlar bizim ülkemizde de var, bu deniz kabukları. Ama gerçekten çok çeşitleriyle piyasada bulabileceğiniz deniz yıldızları ve deniz kabukları var. Bu arada ben çalışmama devam ediyorum anlatırken. Kesinlikle her çalışmamda söylediğim gibi önce yerleşimlerini yapın. Gözünüze nasıl güzel gözüktüyse ondan sonra yapıştırmaya devam edin. Çünkü gerçekten bir şeyi yapıştırdığınızda ve söktüğünüzde deforme oluyor orası. Malzemeniz de aynı şekilde deforme oluyor. O yüzden önce bir güzel yerleştirelim. Daha sonra yapıştırma işlemine devam edelim. Aynamı yapıştırmadan önce ortalıyorum ki sağdan soldan eşit oranda kalsın. 2 aynamız hazır. Bu arada 3. aynamıza geçiyoruz. 3. küçük ebatımızı yapacağız. Siz isterseniz aynı ebatta da yapabilirsiniz. Tamamen videonun başında da söylediğim gibi
size kalmış bir şey. Kameraya merhaba deyin. Bu arada arada bir beni görebilirsiniz aynadan. Gerçekten bu çalışmayı yaparken aynadan yansımamanız imkansız. Ek yerlerini mümkün mertebe içeride bırakmaya çalışın. Ben bu arada büyük yıldızlarımı ve büyük kabuklarımı yapıştırırken ek yerlerine getirmeye çalıştım. Hem oradaki böyle ne kadar dikkatli yapıştırırsanız da halat kalın. İster istemez orada bir yamukluk, bir şekilsizlik oluşuyor. O yüzden ben ek yerlerine getirmeye çalıştım büyük objeleri yapıştırırken. Ve herhangi bir sıkıntı ya da görüntüde bir çirkinlik oluşmadı. Bu arada silikon tabancasını kullanırken ben bayağı arada bir ellerimi yaktım. Sıcak oluyor. Siz de çok dikkat edin. Çok silikonla uğraşınca ister istemez birazcık zarar görebiliyorsunuz. Arada bir elinizle düzeltin, sıkıştırın, iyicene yedirin. Kesinlikle halattan dolayı böyle döne döne gittiği için bir düzensizlik olabiliyor. Ara ara yapıştırırken elinizle de düzeltin onları. Aynı yerde başlayıp aynı yerde bitirmeye devam edin. Kesinlikle hem başlangıç ve bitiş yeri aynı oranda olur. Hem de yapıştırırken üzerine yapıştıracağınız objeyi tamamen kapatmış olursunuz alttaki kusuru. Evet, gördüğünüz gibi. Yine her zamanki gibi önce şeklimi belirledim. Daha sonra üzerine taşlarımı, deniz kabuklarımı, yıldızlarımı hepsini öyle yapıştırdım. Bu çalışmayı yaparken elinizde kenarda gördüğünüz gibi kozalaklardan da olabilir, deniz kestanelerinden de olabilir, herhangi renkli taşlardan da olabilir. Her şeyle yapabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Yavaş yavaş da çalışmamızın sonuna geliyoruz. Ben 3 tane çok güzel ayna yaptım. Kesinlikle size de tavsiye ederim yapmanızı. Çok şık, çok basit. Okyanus aynaları çalışmamın sonuna da gelmiş bulunmaktayım. Videomun sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım çalışmamı beğenmişsinizdir ve mutlaka denemelisiniz. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.